Herkese iyi akşamlar ve iyi bayramlar. Üçüncü günde olmakla birlikte. Aslında bu akşam konuşmayı düşünmüyordum ama Fazıl Bey'in 100. yıl marşını dinleyince çarşamba da bana nedense uzak geldi. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevilikle ilgili yaptığı video çok etkiledi beni. Onunla ilgili bazı şeyler söylemeyi düşünmüştüm. Sonra çarşambayı beklemeyelim dedik. Bu akşam artık ne kadar sürer bilmiyorum. Bizim konuşmalar malum biraz sıra dışı ve uzun. Belki bu akşam kısa kesmeyi beceririm. Netameli bir konu. Fakat sosyal medyada bir karşılık buldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması çok samimiydi. Buna karşılık tabii Sayın Cumhurbaşkanı yanlış hatırlamıyorsam bir mitingde bazı yadırgadığını belirten açıklamalar yaptı. Başka siyasiler de konuştular filan ama tabii bu netameli konularda sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ne diyelim taraftarları ya da medyada desteklediklerini gördüğüm isimler çok tedirgindiler. Tedirginlik hakikaten çok kötü bir durum. Hani asıl aklıma gelen sözcük pis bir durum. Çünkü tedirgin olma korkmak demek değil, ürkmek demek değil. Tedirgin olma ne yapacağını bilmeme, karar verememe, böyle bir stres hali. Hani öyle bir tabir vardır. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal diye. Daha iki ucu pis değnek filan gibi kullanımlar da var Türkçemizde. Bir Cumhurbaşkanı adayının, bir siyasal partinin genel başkanının, üstelik yıllardır genel başkanlık yapan bir zatın, sevgili evlatlarım ben Aleviyim demesi Türk siyaseti açısından aslında hem çok cesur bir adım hem de riskli bir adım. Medya bunu riskli gördü. Yani gerçek bir destek verilmedi, yorumlanmadı. Böyle bir dediğim gibi ürkeklik, korkaklık diyemem ama konuşanlarda hep bir tedirginlik vardı. Bu tedirginlik acaba bu iş nereye gider? Lehte mi olur, aleyhte mi olur? Tam da bir seçim öncesinde bu açıklamanın sırası mıydı denilebilir. Akla bu gelir. Dolayısıyla akıl karar veremez. Bunu köpürtelim, devam edelim mi? Aleyhimize döner mi, dönmez mi gibi. Oysa Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok yalın, çok samimiydi. Zaten kısaydı. Beni ilgilendiren satırlar da aslında küçük bir bölümünü teşkil ediyor. En samimi bulduğum, üzerine konuşmaya, düşünmeye değer bulduğum satırlar. Bir de Sayın Fazıl Sayın burada sayıda kakafoni oluyor. 100. yıl marşı çok başka bir ortamın doğmasına yol açabilecek bir nitelik taşıyabilirdi. Orada da baştan söyleyeyim bir hayal kırıklığım var. Onunla da ilgili birkaç şey söylemek isterim. Ama önce Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o satırlarını size
aktarmak isterim. Eee, hitabı çok önemli. Yani, işte, "Ey, halkım" diye başlamıyor. Yani, bütün seçmenlerine hitap etmiyor. Bu açıklamayı yapma gereksinimi duyduğu kitle ilk defa oy verecek olan gençlere sesleniyor. "Sevgili evlatlarım" diyor kısaca, "ben Aleviyim." Yani insan üzülüyor da işin doğrusu. Yani "ben Aleviyim" demek bu kadar zor, bu kadar insanı tedirgin edecek bir, eee, ülke, ortam olabilir mi? İnsanın mensubiyetlerini açıklaması, inanç bağlarını açıklaması. Fakat çok güzel açıklamış. Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslüman. Yani çerçeveletmek lazım. Ama arkadan bakın tedirginlik Kemal Bey'de de var. Allah'ın verdiği bir canım var. Niye koskoca bir parti lideri, bir genel başkan, yüksek ihtimalle bir ay sonra ülkenin cumhurbaşkanı olacak kişi, Allah'ın verdiği bir canım var cümlesini buraya sıkıştırsın. Ben Aleviyim, Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var, harama el uzatmam. Allah'ın verdiği bir canım var. Bu burada tesadüfen zikredilmiş gibi görünmüyor. Üzerinde çalışılmış bir metin de gibi gelmedi bana. Yani muhakkak danışmanları, işte onu asiste eden insanlar vardır, nitelikli insanlar. Fakat böyle bir yardım almış olsaydı benim dikkatimi çeken şeyler ya orada yer almazdı ya da şöyle diyebiliriz, belki o danışmanların e, katkısıyla o bir iki cümle oraya örnek olarak verilen cümle oraya e, girmiş olmalı. Allah'ın verdiği bir canım var cümlesi, yani benim ömrüm metin yorumlamakla geçti. Yani hem de kılı kırk yarıcı bir e, kişiliğe sahibim. O yüzden her kelimeden, her pasajdan değil, her harften bir anlam çıkarmaya çalışırım. Belki hastalıklı bir şey. Fazla kılı kırk yarıcılık ama ne yazık ki böyleyim. Allah'ın verdiği bir canım var ifadesi tam da e, samimi bir Müslümanım dedikten sonra hemen söylüyor. Yani açıklayacaksan başıma ne gelirse gelsin, yani bundan kaçamam. Bir canım var, onu da veririm. Ne olmuş yani? Yani bunu da söyleyeceğim artık gibi anlıyorum ki yani benim okuyanlar da bilinçli olarak değilse bile bilinç dışlarında bu şekilde algılayacaklardır. Yaptığı açıklamanın ağırlığıyla mütenasip bir ek açıklama bu. Yani Müslümanım diyor ama işte genel, egemen, hakim yorumun aksine ben Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetiştim diyor. Harama el uzatmam tabiriyle Allah'ın verdiği bir canım var. Aslında Ehl-i Beyt kültürüyle yetişmiş olanlar, yani Kemal Bey'in bunu ne kadar bilinçli yazdığını, yani tek tek düşüne düşüne her kelimesini yazdığını e,
öngöremem tabii ama elinde olmaksızın duygularıyla birlikte söyle. Çünkü çok yalın, çok yalın. 2 şeye işaret ediyor. Bir, bu konuda bedel ödemekten çekinmem. 2, harama el uzatmam diyor. Bu ikisi de Hazreti Ali'nin vasıflarıdır. Hazreti Ali'nin karşı kutbunda kim vardı? Bütün akrabalarını kayıran ve fazlasıyla kayıran Hazreti Osman ve onun katliyle birlikte ortaya çıkan büyük bir siyasal karışıklık ve karşısında Muaviye. Hazreti Ali'nin siyasal ve görüşü ve eleştirileri aslında bu harama el uzatmam kısmıyla da alakalı. Bir, gereken bedeli öderim ki Ehl-i Beyt'in hepsi ödemiştir. Yani bu hatta alameti farikasıdır o hattın. Karşı tarafta da Muaviye ve işte taifesi vardır. İşte Yezid'i filan bilirsiniz. Hüseyin'i bilirsiniz. Kerbela'yı bilirsiniz. İkisi de bir fedai can vurgusu taşıyor. İkincisi harama el uzatmam. Türkiye'de harama el uzatma, Beytülmal'e el uzatıp uzatmama meselesi Alevi bilincinin en önemli taraflarından bir tanesidir. Ve Türkiye'de öyle bir seçime gidiyoruz ki harama el uzatanlarla el uzatmayanlar arasında olacak bu seçim. Çeyrek yüzyıllık bir iktidar var. Hesap vermeyen bir iktidar. Sadece sandıktaki başarıyla ayakta duruyor. Ve kutuplaştırmaktan, rakiplerini aşağılamaktan hiç çekinmeyen, gerekli her türlü yola rahatlıkla başvurabilen bir iktidardan söz ediyoruz. İstanbul Belediye seçimlerinde bunu gördük. 2. kez yaptılar seçimleri. Ve bizler de kanıksadık. Yani çok değer verdiğim bir dostum İstanbul'u vermezler demişti bana. Nasıl yani dedim yani. Vermezler dedi İstanbul'u. Veremezler dedi. İkinci seçimde gördük. Vermediler. Veremediler ama aldılar. Şimdi soruyorum benzer eşe dosta. Ben çok yakından takip ettiğimi söyleyemem. Bir sürü şeyler olmuş. Açıklamalar filan. Ben bir hafta sonra filan anca onları fark ediyorum ya da biri söylerse önüme düşerse görüyorum. Ama o yüzden işte bayramda filan da sordum. O tedirginlik, o pis tedirginlik herkeste var. Büyük bir kaygı var. Büyük bir değişim, hatta değişim bile diyemeyiz buna. Büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu tedirginlik bir yönüyle normal olabilir. Ama ben yaşını başını almış bir adamım artık. Epey seçim gördüm. İktidarlar gelir gider. Yani hepsi yolcudur. Bu denli gitmesi düşünülemez bir iktidar. Bütün kurumlarıyla, devletle özdeşleşmiş bir parti var. Bir parti başkanı mı, ülkenin başkanı mı ayırt etmekte insanın zorlanabileceği ilginç bir durum var. Deprem
benim gibi bu konularla arasındaki mesafeyi korumaya çalışan bir adamı bile zıvanasından çıkardı. Eee, Yani paylanmaktan hepimiz yorulduk. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, yani Allah'ın verdiği bir canım var ve ben harama el uzatmam. Bu çok yerli yerince bir ifadedir anlayana. Şimdi ondan sonra daha serbest bir bölüm geliyor. Atlayarak orayı bir pasaj var. Orası bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor en azından. Eee, Bunu ileride tarih kitapları kaydeder ve umarım ders kitaplarında da örnek olarak zikredilir. O da birkaç satır ve eee, çok yalın, o yüzden ikna edici, insanın kalbinden vuran cümleler. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Elbette onurla sahip çıkmamız lazım. Haysiyetli bir insan kimliğinden utanmamalı yani. Onları seçemeyiz. İşte çok en önemli olan kısım burası. Onları seçemeyiz. Onlarla doğar, büyür, yaşarız. Ancak seçebileceğimiz şeyler var. Adil, orada bir V yok ama ben ekleyeyim. Adil ve erdemli olmayı seçebiliriz mesela. Tabii arkadan gelen işte danışmanlar tarafından eklendiğini varsaydığım bir cümle, daha zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Yani bunun burada ne işi var tabii, bu cümlenin burada yer almaması lazım. Seçme, daha zengin bir ülkede yaşamayı seçme olmamalıydı. Daha erdemli, gerekirse daha yoksul bir yerde yaşamayı seçmektir erdem. O yüzden bu kadar kıymetli cümlenin arkasından bu gelmemeli. Bir şey daha ekleyeceğim buraya. Artık kimlikleri konuşmayacağız. Yani bu iktidar değişirse, Türkiye normalleşirse artık kim Alevi, kim Sünni, bunları konuşmayacağız. Yine konuşacağız. Artık başarıları konuşacağız. Tabii bir siyasetçi olarak bunu söyleyebilir, söylemeli. Ama bağlamla mütenasip mi? Bundan emin değilim. Yani bundan sonra başarıları konuşacak olmak. Başarı konuşmaya değer görmek bir yönüyle anlaşılabilir bir şey. Fakat keşke şöyle diyebilseydi. Bu e, güzelim satırların arkasından öyle bir cümle yakışırdı. Artık hep insandan söz edeceğiz. Yani Alevi misin, Sünni misin, alt kimlikler. Hatta kimliklerden de değil, kendilikten, insanın özüne hürmet edeceğiz. Farklılıklarını yine Türkiye konuşmalı tabii. Ama hakkında konuşulanların aleyhine olmamalı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği cevabı da okudum. Yan yana iki tane bir saldırı gibi bir şey gerçekleşti. Orada Fatiha okumasını bilmez, niye Fatiha okutturuyorsun diye bir meczup, tırnak içinde, işte öyle olduğunu zannetmiyorum. Yani bir provokasyon yaptı. Fatiha suresini bile okumuyor. Yani aslında e, orada ima edilen şey belli. E,
Kemal Bey'i bu yaptığı açıklamaya pişman etmek istiyorlar. Yani sen böyle dersen o zaman biz de sana buradan yürürüz. Oysa zaten yürünüyordu. Şimdi bakın bir seccade skandalı yaşandı. Yani onu da akıl almıyor yani. Hakikaten yani en azından benim sağduyum böyle, yani fotoğraf çektirirken bir parti genel başkanının ayaklarının altına nasıl o seccade geliyor onu bilemiyorum. Pek masum bir şey değilmiş. Ama Kemal Bey ben özür dilerim dedi, olabilir dedi. Bu konuda fevkalade olgun davrandığını teslim etmem lazım. Gayet sakin, olabilecekleri biliyor. 74 yaşında deneyimli bir siyasetçi, eski bir bürokrat. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bu seccade meselesiyle ilgili şey demiş. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur. Olmaz ya, böyle denmez. Yani ben kendi adıma utanıyorum. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi. Yani bir parti başkanı, devletin başı, cumhurbaşkanı böyle dememeliydi. Diyememeliydi. Yıllar evvel hatırlıyorum, 2 kişiyi kastederek çocuklar olmayan biri dini bir lider, bir tanesi siyasi lider, hatta ortaklığını yani aynı cephede olduğu bir siyasi lider hakkında yanlış hatırlamıyorsam şöyle denilmişti. Evladı olmayan evladı olanın halinden anlamaz. Çok sinirlenmiştim. Yani bir 10 yıllık filan hikaye bu galiba. Tam hatırlayamıyorum. Yaşlandık artık. Fakat insanın doğal zayıflıkları bu denli yüzüne vurulmamalı. Yani hiçbir siyasi çıkar, amaç, hatta hiçbir kutsal amaç insanın değiştiremeyeceği özelliklerini, zayıflıklarını, zayıflık olup olmadığı tartışılabilir ama hadi kabul edelim, zayıflıklarını bu kadar kolaylıkla aleyhine kullanılmasına izin vermemeli. Maşeri vicdanda, kamuoyu da bunu ayıplamalıydı. Yapamadılar. Yani ben siyasette en azından bu tür çıkışlar olduğunda kimden gelirse gelsin, öteki tarafın bunu söylediğinden utanacak hale getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Nasıl yapabilir bunu? İşte mecliste bir sürü fırsatları var medyada. Ayıp olmuyor mu? Ya bu denebilir yani. Ayıp olmuyor mu? Ben de şey demiştim, öyle bir kızıp böyle bir tweet atmıştım o zaman. Evladı olmayan, evladı olanın halinden anlamaz diyorsun. Peki evladı ölmeyen, ölenin halinden anlar mı diye bir gazetede onu manşet yapmıştı. Dolayısıyla o seccade krizinde kıblesi Kabe olmayan, ya bu çok ağır bir niteleme. Tabii böyle bir kamuoyu yok. Siyasette, medyada bu şekilde kendini konuşlandırmıyor. Yani gazetecilerin hiçbirinin garantisi yok. Zaten 3-5 tane herkes işte YouTube'da filan kanallar var. Normal
medyada kimse ana medyada çıkamıyor. Onların da etkisi fazla kalmadı aslında. Genel halk yine oralara bakıyor ama asıl canlı, organik şey çatışma sosyal medyada oluyor. Daha özgürce, daha denetimsiz, dolayısıyla daha kaba, daha ağır, daha manipülasyona açık ama o denli özgür. Sevgili Serdar Akinan geçen işte gözaltına alındı, serbest bırakıldı filan. Yani elinde bir laptop, oradan açık şey yapıyorum diyor, konuşuyorum diyor. Hiç kimsenin benim konuşmalarıma girsin mi girmesin mi filan diye bir şey yok. Çıkıyor işte basıyor düğmeye konuşuyor. Zor şartlar tabii, gazetecilerin işi zor. Ee, Siyasette de kendini hızını alamayanların işte attıkları taş ürküttükleri kurbağaya değmiyor. Bir sürü densiz laflar da ediliyor. O bakımdan az kişi konuşuyor. Yani sözcüler konuşuyor. Yani milletvekillerini duymuyoruz, tanımıyoruz. Bir tek istisnası var bunun. Türkiye İşçi Partisi. Yani beş kişi zannediyorum milletvekili şeyi ya da medyada gördüğüm kadarıyla. Başkanları da dahil olmak üzere Erkan Bey, diğer genç milletvekilleri hepsi eşit düzeyde. E, Çok ilginçtir. Büyük baskı dönemleri büyük kahramanlar yaratır. O baskıya direnenler kahramanlaşır. Yani İşçi Partisi'nin bu şekilde bir e, kamuoyunda talep gördüğünü de varsayıyorum. Yani ne kadar onu bilemiyorum ama fakat mecliste bulunmaları çok önemli. Bazı şeyleri pervasızca, perva etmeden söyleyebilecek e, cesur yüreklerin olması gerekir. Bunun siyasal karşılığı işte seçimde, sandıkta ne kadardır onları ben bilemem. Ehli onları hesaplasın. Ama baskı dediğim gibi kahramanları ortaya çıkarır ve tarihte de hep öyle olmuş. Şeyde işte büyük tiranların antik Yunan'da filan hep büyük tiranlardan sonra hep büyük kahramanlar, yeni tiranların hepsi eski kahramanlar olmuş. Yani demokrasilerin en büyük, en azından antik Yunan demokrasisini e, çözümleyerek söylüyorum. E, Demokrasinin hem erdemli yanıdır bu, güçlü yanıdır, hem en zayıf yanıdır. Yönetime bütün halkın katılım göstermesi, ortaklık etmesi bir süreliğinedir. Sonra halk işine döner. İşte tüccar ticaretine döner, çiftçi toprağına döner ve dolayısıyla halkın siyasetteki etkinliği azaldığında yolsuzluklar filan baş gösterir. Toplumsal bağlar, siyasal bağlar zayıflamaya başlar ve oradan yine o yolsuzluklar karşısında bir kahraman çıkar. Yeni tiranımız o kahraman olur. Genelde böyle bir döngüsü vardır. Şimdi Kemal Bey'in konuşmasında ben bir Aleviyim, Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım açıklamasına Cumhurbaşkanı bir açık şey daha yaptı geçen. Onu da kaydettim. Allah'tan çok fazla şey kayıt olmadığı için bir iki kaydı e, ben bile saptayabiliyorum. Şöyle demiş Sayın Cumhurbaşkanı, bizim Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimizin tek adı var, o da İslam'dır.
Dini kimliğimizin tek bir adı var. O da Müslümanlıktır. Şimdi ilginç geldi. Bu konuşma niye böyle bir şey, böyle bir yanıta yol açsın? Yani ben bir Aleviyim açıklaması. Niye üstelik Müslümanım diye de bitiyor cümlenin devamında. Niçin Sayın Cumhurbaşkanı bizim dinimizin adı İslam'dır, Müslümanlıktır. Bir tek adı vardır. Şiilik, Sünnilik, Alevilik diye bir dinimiz yok. Bunu biraz düşündüm. Çok zeki sayılmam ama şöyle anladım. Yani yani bir siyasal parti liderinin kamuya yapabileceği açıklama ancak ve ancak dinini açıklama hakkı vardır. Yani ben Müslümanım derseniz sorun yok. %99'u Müslüman olduğu varsayılan bir ülkede bir parti lideri ya da bir siyasetçi ben Müslümanım arkadaş, benim dinim İslam derse tamam bunu diyebilirsin diyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ben Aleviyim diye başladı cümleye. Bunu diyemezsin arkadaş diyor. Şimdi devamından anlıyorum bunu da. Bu zata kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Yani sormadan konuşmayacaksın. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama maruz bırakmadı. Niçin yaşı 74'e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma gereği duydu? Yani buradan ben şunu anlıyorum. Dininin İslam olduğunu söyleyebilirsin bu ülkede. Bu şu demektir, ırkının da Türk olduğunu söyleyebilirsin. Çünkü bir ara ben Kürdüm demek, yani başına belayı göze almadan söyleyemezdin. Hala bile işte biraz şey var, çok az tolerans var. Dolayısıyla ben Aleviyim diyemezsin. Niçin? Ben Müslümanım diyebilirsin. Kapsayıcı olanı söylersen birleştirici olursun. Yani buradaki alt satırların gittiği yeri bu şekilde saptayabiliriz. Ama ben Aleviyim dersen bu bölücü, ayrıştırıcı bir dil olmuş olur. Ee, Böyle midir acaba? Böyle mi olmalı? Tam tersine bu ülkede birinin ben Müslümanım demesinin de fazla bir gereksinim olmamalı. Çünkü herkes Müslüman. Ne yapalım Müslümansan? Çünkü ülkenin %99'u Müslüman. Niye bir insan böyle bir şeyi vurgulama, dinini vurgulama ihtiyacı hissetsin? Ama azınlık yok sayıldığı için ve geçmişiyle birlikte eğer dikkate alırsanız bir sürü baskıyla, haksızlıklarla, sosyal olarak kimliğini sürekli saklayarak yaşamak zorunda bırakılmışsa onun kendi kimliğini açıklama hakkı var. Ya hatta şey de diyebilir. Yani ben Aleviyim demez de işte Babegandanım, Dedegandanım diye daha da ayrıntılara inebilir. Hatta geçen bir şeydeydim Kadıköy'de çıktığımda böyle bir grupla
karşılaştık. İşte yanıma geldiler filan. Bir hanımefendi şey dedi bana. Hocam dedi biz dedi Aleviydik Bektaşi olduk dedi. Aa ne güzel dedim. Biz de Melami olduk. Benim babam Melami Bektaşi meşrepliydi. Ehli Beyt'e çok hürmet ederdi. Hiç sebebini anlamadım. Yani sünni bir şey, yani genel kategorik olarak. Ama biraz tasavvufla, biraz dediğim yani ciddi manada uğraşmış, epey kapı dolaşmış, tekke dolaşmış. Benim adımı Dücane koyacak kadar. Ee, Oradan bilirim. Bektaşilikle Melamilik zaman zaman yan yana birbirlerine selam ederler. Bir tür mübalağasızlık derler. Mübalağa kelimesini gençler biraz bilmez ama toplumsal ilişkilere işte böyle yasaklar, kurallar filan karşısında biraz daha serbestiyet gözüyle bakan, biraz daha bu işleri fazla ciddiye almayan kesimler eğer okumuş, eğitimli, entelektüelse Melami olur. Çünkü o teorik yetkinlik kazanılmadan yani uzun süre e, Hazreti Pir Mevlana'nın ya da Şeyh Ekber İbn Arabi'nin öğrencisi olmadan öyle melamilik filan olmaz. Melamiler de melamiyim demez zaten. Şimdi artık çok büyük karşılığı yok. Yani senin bildiğin taraflarda dolanmıyorum ben anlamında bir olumsuzlama manasında kullanılabilir. Ben hani kazın ayağı öyle değil. Seni tahmin ettiğin yerlerde değilim ben. Demek isterse biri biz melamiyiz. Melamet hırkasını giydik filan derler. O bakımdan e, demokrasilerde daha eşit, daha özgür, daha ussal, daha gelişmiş toplumlarda insanlar baskı görmedikleri takdirde kimliklerini açıklamak istemezler. Fakat Kemal Bey'in satırları arasında şöyle bir vurgu var. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Elbette onurla sahip çıkmak gerekir diyor. Çıkmamız gerekir. Ya bütün gereken biraz empati ya. Yani hiç acı çeken bir adamın acısıyla hiç empati kurmadınız mı? Baskıya uğramış bir adamın. Kederli bir adamın kederiyle kendi ruhunuzda hiçbir karşılık bulamadınız mı? Koca bir parti, Cumhuriyeti kuran partinin başındaki bir lider. Onurla kimliğimize sahip çıkmamız gerekir diyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Biraz empati. Nasıl? Kimlik haysiyettir çünkü. Yani haysiyet gerçek anlamda haysiyet değildir tabii. Kimlik başka, kişilik başka, haysiyet başka. Ama haysiyetin kabuğudur. İlk evrelerde adamın gözünün rengi, saçının rengiyle ruhu aynıymış gibi gelir bir gence. Yani saçı kıvırcıksa ya da dökülmüşse ya da uzun saçlıysa her neyse o odur yani. O kendisidir. Sonra biraz olgunlaşır, yetişir, biraz yol yürürse o zaman anlar. Yani saçla benim ne alakam var?
Yani kıyafetiyle, markasıyla filan adam olmaya çalışanlar vardır. Gençken bunlar hoş görülür. Ama insan ruhu biraz yetkinleştikçe bu tür dışsal belirtileri kendiliğinden ayırmayı da öğrenir. Ya ben Dücan Hoca'yı çok severim ya. Çok iyi giyiniyor ya. Bir kazağı var, bir gömleği var. Ya ben utanıp yerin dibine girerim böyle bir şeyde. Yani çok affedersiniz. Ulan derim, bula bula benim gömleğimin şeyimi buldunuz. Yani bende değerli olan o mu yani? Bir arabası var. İşte bir şeyi var filan. Ya bunların hepsi dışsal. Ben değilim ki onlar. Ben olanla ben olmayanı ayırdıktan sonra bunlara sahip çıkmam. Ama Kemal Bey de diyor ki doğuyoruz, içinde büyüyoruz. O artık biziz diyor zaten. Asıl erdem onlardan da ayrılmayı bilmek. Onu da göze almaktır. Onu da söylüyor. Diyor ki kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Ya baskı altında olan, aşağılanan, küçümsenen, kimliği kendi aleyhine kullanılan, damgalanan her insan evladı ne var lan? Aleviyim tabii. Ne olmuş? Der. İşte cinsel kimliğini saklasa, evet ulan eşcinselim ne olmuş? Der. Eğer baskıyı arttırırsanız. Bir insan baskı altında kalmadan bunu niye der? Niye demek zorunda kalır? Onlarla doğar, büyür, yaşarız. Tabii e, doğal olarak şey dememiş, bunlar bizim prangalarımız dememiş. Bunu hakim kimliğin sahipleri der. Ama baskı altında kalmış kimlikler bunları bir pranga olarak adlandıramazlar. Adam niye Aleviliğini pranga olarak adlandırsın? Niye inançlarını pranga olarak adlandırsın? Zaten canını okuyorlar. Sayıları az olduğu için olabilir, siyasi güçleri az olduğu için olabilir, ekonomik güçleri az olduğu için olabilir. O da der ne olmuş Aleviyim? Diyecek tabii Hakkı. Niye Hakkı? Çok basit. Ya bu bir dünyaya geldik. Haysiyet için yaşıyoruz. Haysiyet nedir? Öyle hani şey diye düşünmeyin. Onur, haysiyet ben bunları ciddiye almam. Bunlar dışsal şeylerdir. Yani yani başka bir zaman konuşalım. Ama bunu gençlere bırakalım. Bunları bir değer zannedenlere bırakalım. Fakat altın zannettiğimiz külçeler eğer biraz kendinize emek harcarsanız bir bakarsınız teneke yığını. O size zamanında sapsarı böyle şey gelebilir. Onu dışa vurmayı bir has zannedebilirsiniz. Ama dediğim gibi kendinize biraz emek harcarsanız bu dışsal niteliklerle övünmeyi ancak ahmaklara bırakırsınız. Bir istisnası var. Bakın Kur'an bile yani bir din sövmeyi över mi? Sövmeye izin verir mi? Küfür etmeye. Yani Türkçedeki anlamıyla küfür etmeye. Anavrat sövmeye diyelim. Vermez değil mi? Ama Kur'an veriyor. Sebbetme, sövme, mazlumlara ses çıkarmıyor. Zayıf olana böyle bir ayrıcalık veriliyor. Söv diyorsun yani ne olur. Niçin?
Çünkü haysiyet sahibi olmak, biraz kısa yol kullanarak söyleyeceğim. Ben varım demek ya. Ya insan olmak aslında biraz var olmak demek. Ben varım ya, beni yok saymayın ya. Meşrebim bu, derimin rengi bu olabilir. Cebimdeki para çok az olabilir, yoksul olabilirim. Ne bileyim, sizle aynı ırktan olmayabilirim. Aynı inançtan olmayabilirim. Ana caddelerde dolaşabilecek niteliklerim yoktur. Ara sokaklarda dolaşıyoruz. Ama yine varız ya, insanız ya. En son ineceğimiz zemin insanlık. Ondan öte yol yok. Dolayısıyla sınıfsal farklılıklarımız, ırksal farklılıklarımız, dinsel farklılıklarımız ne zaman onlar haysiyet halini alır? Yok sayıldığında. Kürdüm diyorsun, yok aslında kart kurt diyor, seni Türk yapıyor. Aleviyim diyorsun, yok diyor, sen Müslümansın. Tamam, yani Alevilik, Şiilik vesaire, onun da birçok versiyonu var. Ehl-i Beyt'e bağlılık elbette bir din değil. Dinin bir yorumu. Ama ne zaman olur? Bunları kucaklarsan böyle olur. Alevi, Sünni hepimiz kardeşiz dersen, o zaman bir tanesi illa Aleviyim derse ya da Sünniyim derse ayrıştırıcı, ayrımcı davranmış olur. Ama bir taraf ben %99'um diyor. Yani Müslüman demek Sünni Müslüman demektir diyor. Diğer yorumlar ne olacak? Ya biz de Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Yani benim dedem de hacıydı filan. E, Zayıf olanın, küçük olanın, o ötekileştirilenin kimliğini açıklamasından rahatsız olmayacaksın. Onu senin açıklamaya iznin yok aslında. Sen güçlü olansın, hakim olansın. Zayıf olanlar söyleyecek. Demokrasi odur. Demokrasi çoğunluk olanın rejimi değildir. Demokrasinin bütün erdemi zayıf olanları, azınlıkta olanları o çokluğa karşı korumaktır. Nefes almalarına izin vermektir. Bakın geçen Taner Akçam Agos gazetesinde bir mektup yayınladı. Açın o mektubu okuyun. Bakın buraya not aldım onu. Çavuş Ali Öz'ün mektubu. 17 Aralık 1946'da bir bakana yazılıyor. Başlığı Dersim katliamına dair okunması zor bir mektup. General Abdullah Alpdoğan'a yazıyor çavuş. Ya bir okuyun o mektubu ya. Kimliklerinizden bağımsız okuyamazsınız. Yani biliyorum burada da izleyenlerin içerisinde bir sürü mutasip insan var. Ne demek istiyorsun hocam senler filan geliyor. Haksızlığı tanıyabilecek bir yetenek kazanmadan bu dünyadan göçülür mü ya? Yani bu yaşamaya değer mi böyle bir yaşam? Yani zulmü teşhis edebilme. Ya bu haksızlık, düpedüz haksızlık ya. Diyebilme yeteneği kazanmadan, çok özür dileyerek söylüyorum, o hayvanlara da hakaret etmeyeyim ama bir davar gibi, bir sığır gibi bu dünyadan göçüp gitmek yakışır mı insan olana ya? Kim yaparsa yapsın haksızlık haksızlık. Ya en e, hızlı olduğum dönemlerde bile hiçbir zaman Fatih'in kanunnamesini ciddiye almadım.
Hiçbir hikmet aramadım. Hiçbir zaman. Hayatımın hiçbir anında. İktidar için kardeşlerini kes kesebildiğin kadar. Açın o kanunnameyi okuyun. Nizam-ı alem için. Şimdi ara, bunda hikmet ara. Yani bir söz vardır. Tefsir ilmiyle, teville, yorumla ilgilenenler iyi bilir. Zırva tevil götürmez. Ne yaparsanız yapın, kurtaramazsınız. Olmaz bu demeniz lazım. Olmaz. Bu çok büyük bir ilkellik. İnsan haysiyetine yakışmaz bu. Hiçbir ulvi amaç bu çirkinliği örtemez diyebilmelisiniz. Ya başkalarına değil ya. Bir kuytuda kendinize diyebilmelisiniz. Ya da içinizden size bunu söyleyen bir ses varsa, haklısın, evet, benim de kafam basmıyor, ben de kabul edemiyorum ama ne yapalım ki işte milliyetçiyiz, Osmanlıcıyız, falanız filanız. Ne yapacağız? Bu kadarını insanın görmesi lazım. O yüzden kimliğine onurla sahip çıkması gerekir derken Sayın Kılıçdaroğlu kimliğinden dolayı baskı altında olduğu için söylüyor. Kendisi değil, bütün tarih böyle. Hele bizim coğrafyamızda böyle. Şimdi tek tek örnek versem örneklerin hepsi burada anlatmaya çalıştığım şeyi gölgeleyebilir. Ama yakın tarihe bakın. Yani çok uzaklara gitmeye gerek yok. Muaviyelere, Yezidlere inmeye gerek yok. O edebiyatın da içine ettiler. Yani o oradaki figürleri bile insanın atıf yapmaya e, istek duymuyor. Yani o kadar çok kullandılar ki çok kullanım biraz da kötü kullanımdır. Dolayısıyla orada onurla sahip çıkmamız gerekir meselesi bu sözü söyleyebilecek adamın. Yani kimlikler bizi biz yapan varlığımızdır. Bak niteliklerimizdir demiyor. Niteliklerinden yoksun olsan bile var olabilirsin. Bizi biz yapan varlığımızdır. Elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. O onur nerede biliyor musunuz? Bir satır öncesinde Allah'ın verdiği bir canım var. Harama el uzatmadım. Ee, aslında burada tabii toplumdaki bütün aydınların, entelektüellerin uzun uzun tartışması gereken cümle kimliklerimizi seçemiyoruz. Doğduğumuz yeri seçemiyoruz. Doğacağımız yeri. Anne babamızı seçemiyoruz. Irkımızı, dinimizi seçemiyoruz. Bundan dolayı hiç kimsenin bizi aşağılamaya, küçümsemeye, ötekileştirmeye hakkı yok. Ama insanlık tarihi bu haksızlıkların tarihi. Benim öyle bir sözüm vardır yıllar evvel sarf etmiştim. Türkiye'nin tarihi biraz da çığlıkların tarihidir. Fakat şöyle umut dolu bir şey var. Ancak seçebileceğimiz şeyler var. Zaten ahlak da burada başlar. Erdem burada başlar. Akıl sahibi olmak burada başlar. Seçebilmekle, tercih etmekle. Tamam, derimin rengini değiştiremiyor olabilirim. İşte ben esmerim, sarışın olmak isteyebilirim.
Ne yapacağım ama esmerim. Benim kardeşlerim de sarışın. Diyebilirler ki kara ördek esmer olanlar. Sarıya vay senin sarı çıyan denebilir. Neden işte deniyorsa böyle biz ailede gırgırına atışmalar yaparken bu şeyleri kullanırız. Şakalaşma babından. İyi de bunlar bizim değiştiremediğimiz özelliklerimiz. Ama adil ve erdemli olmayı başarabilirim. İnsan olmayı seçebilirim. İyi bir insan olmayı seçebilirim. Kötü bir insan olmaya itiliyorsam, eğer gücüm, iktidarım varsa buna direnebilirim. Bazı şeyleri değiştirebilirim. Onu neyle yapabilirim? Seçebilme yeteneğimi kullanarak. Beni insan yapan en önemli özelliğim bu. Seçebildiğim kısımlar. Seçemediklerim değil. Dolayısıyla yapabilecekken, doğrusunu seçebilecekken seçmediğim için beni kınayabilirsiniz. Koca adamsın, yaşını başını almışsın. Niye bunu yaptın? Niye buradan gittin? Buradan gidebilirsin diyebilirsiniz. Vaktim varken, iradem varsa, akli dengemde bir sorun yoksa iyiyi seçebilirim. Seçmedim. Tamah ettim. Ucuz olanı. Çıkarlarımı tercih ettim. Daha erdemli olanı değil, daha erdemsiz olanları seçtim. Onu da yapabilirim. Yapabilirdim. Hala yapabilirim, bilmiyoruz. O zaman kınanırım. Kınanmayı hak etmiş olurum. O yüzden daha zengin bir ülkede yaşamayı seçmenin erdem olduğunu düşünmüyorum. Daha büyük otlaklara gidebilirsiniz. Gidenleri kınamak için söylemiyorum. Ülkenin halini biliyoruz. Ama adil ve erdemli olmayı seçmek bu demek değil. Yaşam, refah seviyeni arttırmaktır. Tabii seçim öncesi bir parti liderinin bu tür küçük dokunuşlar yapması normal olabilir. Bana uymasa da. Toplayayım. Kemal Bey'in bu açıklamasını fevkalade yerinde buluyorum. Bu konuda ters teper mi bilmem ne mi olur şeklindeki tedirginliğe kapılmayı, tedirginlikten öte bir zayıflık olarak görüyorum. Seçimi tehlikeye atmama, risk almama filan anlamında bazı kaygılar olabilir. Fakat ben yani kişisel olarak söylüyorum, kimse yanlış anlamasın. Yani bu seçim, şu seçim, 3 yıl, 5 yıl bunları hiç umursamam. Daha uzun vadede bakıyorum ve bu ülkenin insanların geçirdiği aşamaları dikkate alarak, biraz tarihle ilgilenmiş biri olarak söylüyorum. Bir parti başkanının, özellikle Halk Partisi'nin liderinin ben Aleviyim demesi ve bu kısa, öz, yalın konuşmayı yapması çok çok önemlidir. Neden önemlidir? 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl öncesini yani hatırlayanlar hatırlar. Bazılarının gençler için söylüyorum okuyabilirsiniz. Yani karşı partinin, karşıt partinin lideri
Kâbesi kıble olmayanın seccadesi böyle olur diyor. Bu nasıl açığa çıkarılabilir? Sünni olmadığım için bana bunu söylüyorsun. Alevi olduğum için bunu ima ediyorsun. Yani aslında o kıblesi Kâbe olmayanlara kadar gider. O kimliğin bütününü içine alır. Kürtler kimliğini ırksal temelde, kültürel temelde açıklayamayacaklar. Görmedik mi bunu? Yaşamadık mı? Okumadık mı? Siz bir sürü Yeşilçam oyuncusu vardı. Ermeniydi, Rum'du, Yahudiydi. Çoğunu ne zaman öğrendiniz? İşte ben hatırlarım. Kenan Pars aslında Ermeniydi. İşte Nubar Terziyan var ya filan. Bakın Tanzimat'ta böyle bir dönem yaşadık. Gayrimüslimler Müslümanlarla eşit haklara kavuştular. İlk defa. İslam tarihinde ilk defa. En büyük devrim o devrimdir. Tanzimat devrimi. Ve o dönemde bizim entelektüel hayatımız, bürokrasi, düşünce dünyamız, kültür dünyamız müthiş zenginleşti. Tabii ayrılıkçı şeyler var. Osmanlı'nın başı beladaydı ve onlar Osmanlı ay biz ne yapsak acaba diye düşünmüyorlardı. İngilizlerin özellikle şeyiyle e, baskısıyla bu yapıldı. Yapmak zorunda kaldılar. Abdülmecit zaten bir çocuktu o zamanlar. İkinci Mahmut da daha erken gitti. Tam bu işlere uygun değildi. Huysuz bir ihtiyar olarak bilinir. Şimdi sonradan siyasal olarak tabii yine olacak olanlar oldu. Ama bu özgürlükler verildiği için olmadı. Yani bakın en az 50 yıl, Tanzimat'tan sonraki 50 yıla bir kültür hayatının biraz ara sokaklarına girin bakın. Yani orada bu ülkenin çocukları ama adı Hristo, Muzurus Paşa, işte Kostaki Paşa, işte Müslüman oluyor Şehbaz Efendi, Ali Şehbaz Efendi filan. Yani ne denli büyük katkıları var ticaret kanunlarının yorumlanmasında. Bakın ilk yazanlar kimler? O zaman Mektebi Hukuk 1880'de açılıyor. Ama ticaret mahkemeleri 1840'ta kuruluyor. O 40 sene kim çalışıyor zannediyorsunuz? Ve Osmanlı'nın uluslararası ilişkilerini kim yönetiyor zannediyorsunuz? Tabii bu kadar içine kapalı bir toplum, tek yanlı bir toplum bu serbestliği kabul edemez. İngilizlerin de temel iddiası şuydu. Eğer bu tür tedbirlerle kendi yurttaşlarınıza belli bir özgürlük alanı sağlayamazsanız yıkılacaksınız. Yıkılsınlar olmaz. Bu da bizim çıkarlarımıza aykırı. Sizi ayakta tutmamız lazım diye düşünüyorlardı. Yani sırf bizim kara kaşımız, kara gözümüz için bunu söylemiyorlardı. Ama bir devlet ayakta kalacaksa yani yurttaşlarını kucaklamalı diyorlardı. Yani düşmanları, Osmanlı'nın düşmanları onlara kendinizi kurtarmak istiyorsanız bunu yapın. Yapmak zorundasınız yoksa yıkılacaksınız diyordu. Yapmadıkça da yıkıldılar zaten. Şimdi aradan 200 yıl geçti. Hala Türkiye'de ciddi kimlik sorunları var. Ben hangi taraftayım? Bunu geçen bir şeyde söyledim konuşmamda. Ben daha eşit, daha özgür, daha kardeşçe bir ülke arzuluyorum. Yaşım aldım daha ne kadar bunu görebilirim bilmiyorum. Bu 25 yıllık dönemi bütün iliklerime kadar yaşadım. Her saniyesini hatırlıyorum.
ve bıktım. Bıktığım kadar da yoruldum. Ülke için bir gelecek, bir umudun olabilmesi için bir şeylerin değişmesi lazım. Yani seçimle iktidarın değişip değişmemesi benim için önemli değil. Halkın değiştirebilme yeteneğinin hayatta olup olmadığını öğrenmek lazım. Yani depremde herkes etkilendi. Hele o yani Güneydoğu Anadolu'da yaşayan o kentteki yurttaşlarımız. Yani hala aynı durumdalar. Değişen fazla bir şey yok. Yine çadırdalar. İşte yağmur yağmıyor diye biraz herhalde iyidirler filan. Hiç konuşulmuyor artık. Aylarca susmamalıydık. Ama devlet kendisi dışında hiçbirinin oraya el atmasını istemiyor. Seçimden dolayı. Yani bence seçimden sonra tekrar deprem bölgesinde ne oldu, ne yaptılar, oradaki insanlar ne yapıyor onları o zaman göreceğiz. Ve devlet çok kötü bir sınav verdi. Yani bürokrasinin bence e, itibarı kalmadı. Hiç kimse konuşamıyor. Sürekli herkes paylanıyor. Makamı, mevkisi ne olursa olsun. Böyle olmamalı. Ya beğenmezdik. Adam yerine de konmazdık o küçük aklımızda zamanında ama yani o Demireller, Ecevitler, hatta Özallar zamanında bile. Yani biraz toplumda biraz olsun bir neşe vardı. Yine yoksulluk. Ben hep öyle derim. Yani Özal geldi işte şöyle oldu böyle oldu dediklerine derim ki ben kirayı yine ödeyemiyorum. Bak bugün ekonomiyi konuşamıyoruz. Yani normal evden çıkıp bir daireye geçmek gerekiyor benim kişisel şeyimde yakın zamanlarda. Yani bir kiralık ev yok. 40-50 bin liradan aşağı ev yok. Ya hiçbirimiz bunu konuşamıyoruz. Ortalığı darmadağın etmek lazımdı belki de. Eskiden olsaydı öyle olurdu. Birileri bağırır çağırır. Ya nerede kalacağız filan derdi. Ya şikayet ederdi ya. Boşalırdı yani. Seçim sattım haline girildi. Yine hiç kimse şikayet edemiyor. Yani 3-5 tane gazeteci işte YouTube'larda filan onlar da biraz kuş dili konuşuyorlar. O bakımdan kimliklere hiç kimse, hiçbir devlet, hiçbir güç azınlıklara, zayıf olanlara kimliklerini bahşetmemiştir. Tarihin hiçbir döneminde yoktur. Daima bunlar alınmıştır. Haysiyetle alınmıştır, ısrarla alınmıştır, vazgeçmemekle alınmıştır, direnmekle alınmıştır, bedeli ödenerek alınmıştır. Biz göremedik, çocuklarımız görsün diye birileri başa eğmemiştir. O bakımdan ben Aleviyim demekten hiç kimsenin çekinmeyeceği, utanmayacağı, e, kendini koruma altına almayacağı bir açık dönemin başlayabilmesi için ben tabii şimdi konu Alevilik olduğu için öyle söylüyorum. Bütün kimlikler için bunu, alt kimlikler için bile bunu söyleyebilirim. Yani birileri rahatsız oluyor diye kimliğini açıklayamıyorsun. Hatta geçenlerde eşcinsellik meselesini konuştuk bir arkadaşımızla yine burada. Ya ben şöyle düşündüm. Yani bir şeylerin konuşulabiliyor olması önemlidir. Bunun gerçekleşmesi vesaire yani siyasal sonuçları daha uzun vadeye yayılabilir. Ama bazı şeyleri konuşmaktan korkmamalıyız, utanmamalıyız. Yani nihayetinde konuşuyoruz yani. Ama dilin böyle bir gücü var. Sadece söylemek bile yeterli. Yani bazı kelimeler vardı. Sırf telaffuz ettiğiniz an canınızı kaybedebilirdiniz. Benim gençliğimde öyleydi. Yani şimdi Türkiye'de Komünist Partisi
Hatta belediyelerde filan yönettikleri yerler var. Belediye başkanı var. Ben diyor TKP'liyim diyor. Ben komünistim diyor. Yani bu şimdi tabii normal geliyor. Niye? Devlet büyüklerimiz bunun bir tehlike olmadığına karar verdikleri için bunu yapıyorlar. Bütün kimlikler zamanında ben komünistim demekten korkmayan, çekinmeyenler olduğu için ya da ben sosyalistim demekten o kimlikler hayatta kalabildi. Söyleyebiliyorlar. Tabii doğru siyasal tehlike NATO için tehlike olmaktan çıktığı için artık izin veriliyor. Ne olursan ol önemli değil diyorlar. Ama o ideolojik bir kimlik. Dini kimlik, ırkî kimlik öyle değil ki. Yani ırkçı ayrımlar varsa neyi bekleyeceğiz? O bakımdan ben Kemal Bey'in bu açıklamasının çok yerinde olduğunu, desteklenmesi gerektiğini ve aslında uzun konuşmalarla kamuoyunda genişletilmesi, halkın kulağının bu tür açıklamalara alışması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir de şeyle ilgili Fazıl Say'ın 23 Nisan vesilesiyle Cumhuriyete 100. yıl dönümü marşı yayınladı bugün. Şimdi ben kanaatimi söyleyeyim. Burası biraz daha hassas. Cemil Meriç'in biliyorsunuz Balzac'ı hastaydı. Çok severdi. Çok çeviriler yaptı. Çünkü Marx'la Engels severdi Balzac. Honoré de Balzac. Bir de Dostoyevski. Dostoyevski de demezdi. Dosto derdi. O kadar emek verdiği, o kadar sevdiği, o kadar yücelttiği bir sanatçı, bir romancı hakkında Cemil Meriç ne yazıyor? Hem de 25 yaşlarında. Diyor ki Balzac'ın Komedi Ümen, beşeri komedyasında granitten saraylar olduğu gibi samandan kulübeler de vardır. Hakikaten de filozoflar için de geçerlidir bu. Büyük sanatçılar, ressamlar için de geçerlidir. Büyük yönetmenler için geçerlidir. Ya bazı filmler var olmamış yani. Olmamış. Oysa yere göğe sığdıramayacağınız yönetmenlerdir bunlar. Yere göğe sığdıramayacağınız ressamlardır. Ya da romancılardır. Ama bazı yerde şişirirler. Bazı yerde olmamış bir daha bakalım derler. O bakımdan bir sanatçının yaptığı bazı işlerin başarısı zamanla alakalı olur. Eleştirmenler biraz insafsızdır. O yüzden Lars von Trier eleştirmenlerini öldürüyor filmlerinde. Nymphomania'nın son sahnesini hatırlarsanız görürsünüz. Ben çok sevimsiz bir eleştiri yapmamaya gayret edeceğim ama Türkiye'nin tarihsel olarak geçtiği bu eşiği saptamamız lazım. Yani bakın çok yakın zamanda bir seçim var. Hatta dedim ben yani hakaret veya bir alay maksadıyla değil tabii ki. Yani bir seçim şarkısı gibi olmuş dedim yani. O bile yani orada bile başarılı olduğunu söyleyemem. Seçim şarkısı düzeyinde bile.
Ama şunu önemsiyorum. Belki kendi öz yaşam öykü nedeniyle böyle düşünüyorum. Bazı şeyleri neden sonra fark etmiş bir adam olarak, bazı konularda geç kaldığını bilen bir adam olarak. Bu da işte birçok şeyi ciddiye almaktan kaynaklanan bir tutumdur. Yaşam geçer, gider. Siz hala bazı ayrıntıları çözmekle meşgulsünüzdür. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve bu ülkenin yetiştirdiği nadir sanatçılardan bir tanesi. Ben sanatçının kişiliğini, çelişkilerini, çatışmalarını filan hiç ciddiye almam. Hiçbir sanatçının. Yani sanatçılara ne bir ölçümlenebilecekleri bir ahlak testi yapılabilir ne de başka bir test. Onlar ayrıcalıklı olarak başka bir cumhuriyetin çocuklarıdır. Biraz mübalağalı bir şekilde söylüyorum. Eskiden edebiyat cumhuriyeti diye bir şey vardı. Ama sanat yapıtını ben sanatçıdan ayırırım. Yani sanatçı sanat yapıtı hakkında ayrıcalıklı bir konuşmak bakımından ayrıcalıklı bir yerde değildir. Yani herhangi bir nezaketsizlik olarak algılanmaması koşuluyla söylüyorum. Bu marş hakkında Fazıl Bey konuşacak son kişidir. Değerlendirme yapacak. Çünkü artık ondan çıkmıştır o. O artık dinleyenlerin bizim malımızdır. Her dinleyen istediği gibi onu yorumlar. Beğenir, beğenmez, yerden yere vurur, göğe çıkarır. Muhteşem olmuşlar filan. Bir sanatçıya soralım ya o ne düşünüyor? Demez kimse, dememeli. O nasıl yarattınız, nasıl yaptınız filan. Belki bazı sorular sorulur. Ama beğeni konusunda sanatçının sanat yapıtı konusunda hiçbir ayrıcalığı yoktur. Hatta susması bilgeliğindendir. Çünkü o yapıtla konuşmuştur. Ya iyi konuşmuştur ya kötü konuşmuştur. Şimdi ben normal olarak bu marş hakkında doğal bir şey olsaydı konuşmazdım. Bugüne kadar da hiçbir yapıtıyla ilgili konuşmadım. Benim alanım da değil. Yani ben bir müzik eleştirmeni değilim. Ancak bir müzik yapıtının iki parçadan, en az iki parçadan oluştuğunu bilirim. Bir güftesi var, bir bestesi. Bestesini beğenip beğenmemek kulağımla alakalı. Ve sizin de kulağınızla alakalı. Hiçbir otorite size bir müzik yapıtını sevdiremez. Nefret ettiremez. Ona kulağınız karar verir. Sizin kendi beğeni düzeyiniz. Arabeski, Orhan Gencebay'ı, ne bileyim işte Ferdi Tayfur'u, Müslüm Gürses'i beğeniyorsunuz. Dünyanın en ünlü müzik otoriteleri gelse ya bunlar filan müzik mi diyorsunuz siz bunlara deseler ciddiye almazsınız. Buna kulağınız karar verir. Çünkü sizin bir beğeni düzeyiniz var. Siz neyseniz beğeni düzeyiniz de odur. Dolayısıyla bir yapıtın beğenilmesi toplumdaki ortalamayı gösterir. Yani kötü bir yapıtı herkes beğeniyorsa, kötü bir diziyi herkes yere göğe koyamıyorsa ya da bir filmi, yani toplum öyledir. Hatta işte siyasette bile öyle değil mi? Toplumun seçimlerine bakıyorsunuz, toplum işte ne kadarlık bunu yorumlayabilirsiniz. Neyi seçiyor, neyi seçmiyor, neyi önemsiyor, neyi önemsemiyor, niye bunu yapabiliyor da yapamıyor filan. Bunu nerede anlıyorsunuz? O seçimlerin sonuçlarını başka bir düzeyden yorumlayabilecek ehliyette iseniz. Şimdi sanat yapıtında müzikse eğer konu, hele hele marşsa, dediğim gibi onun bestesine, melodisine kulağınız karar verir. İstediğiniz kadar tekrarlayın. Bir süre sonra sevmeye başlar mısınız? Önceleri yadırgayıp
sonradan filan olur mu? Bu tartışmalı bir alan bu. Tekrarın bazı şeyleri beğenilir hale getirip getirmeyeceği konusu. Ama ben yine iddia ediyorum bu kişiseldir, özneldir ve herkesin kulağına, müziğe emeği kadardır. Yemekler bile böyledir. Bazısının 100 metreden kokusundan e, karar verebileceği bir e, yemek, bir tanesi bir tencere yiyebilir öyle bir yemeği. Ama bir tanesi dediğim gibi kokusundan olmamış diyebilir. Ve bunu da açıklayabilir. Şimdi bu marş kelimesiyle ilgili ben bir yazı yazmıştım. Bu yazıda marş nereden geliyor? Marş ne demektir? Marşieren, yürümek demektir aslında. Ve oturarak marş okunmaz diye bir yazı yazmıştım. Durarak, oturarak marş okunmaz. Marş yürüyerek okunmak içindir. Bir yürüyüş müziğidir eğer tabiri caizse. O bakımdan kısa, net, anlaşılır filan olması lazım ve böyle çok derinlik aranmaz. Adı üstünde marş. Geniş kitlelerin melodisiyle ki marşlarda melodi önemli değildir aslında. Bence bu ukalalık edeyim. Yanılıyorsam bağışlasınlar bu işten anlayanlar. E, hoş görsünler. Ritim önemlidir. Ritim yani marş yapan ritimdir. Yani bu tıpkı normal bir filmi yorumlamakla bir belgeseli yorumlamak arasındaki fark gibidir. Yani bir belgeselde aranılan özellikler bir belgeseli başarılı kılan şeyle bir filmi başarılı kılan şey aynı değildir. Yani bir filmin senaryosu kötü olsun. Yönetmen onu şeylik e, zirveye çıkarabilir. Ama bir belgeselde dünyanın en iyi yönetmeni gelsin. Eğer senaryo kötüyse belgeselde yapabileceği şey yoktur. Bir iki biraz bağlı bir iki kusur örtebilir. Hatta şey de derler, yani belgeselde yönetmen de önemli değildir. Senaryo ve kurgu en başta bu işi bitirir. Çünkü senaryonun kurguyla ilişkisi çok güçlüdür filan falan. Şimdi marş bir e, yani Sezen Aksu'nun yeni bir kaseti yayınlanmış ya da filan şeyin sanatçının bir CD'si single'ı yayınlanmış filan değil. Bir marş. Bu marşı yani diyelim 3 ay evvel, 2 yıl evvel yayınlansa, 2 yıl sonra yayınlansa yine önemi yok. 100. yıl dönümü ve bu Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü. Ve bu halkın kulağının oradaki ritmi ve melodiyi beğenmesi, tüylerinin ürpermesi ni gerektirecek denli beğenmesi gerekir. Bu olmuş mu derseniz benim kulağım buna onay vermedi. Bu benim kişisel olabilir. Belki halkımız beğenir. Ama bu Cumhuriyete adanmış. Cumhuriyetin 100. yılına adanmış bir marş. Bunu konuşmaya yani beğenir mi, beğenilmez mi? Bunu ben niye konuşayım? Bu beni niye ilgilendirsin? İşte burada biraz Molla Kasımlık yapmak zorundayım. Ne yazık ki. Güftesinde bir ciddiyet arardık. Yani bu benim aslında çok genel bir şikayetim. Filmlerde de aynı problemi yaşıyoruz. Şiir hayatımızdan çekiliyor. Edebiyat gittikçe güçsüzleşiyor. Ya romanlara filan bakmayın siz bu popüler romanlara.
Bu belgesel diyorum, dizilere, televizyon dizilerine 4 saat, 5 saat süren o, yani şimdi o kelimeyi kullanmayayım, bu kadar ciddi laflar ettikten sonra yakışmayacak ama tırnak içerisinde şey yapayım, hatta bir arkadaşım ogranç falan derdi. Bana iğrenç geliyor. Diyeceksiniz ki bu çok normal. Piyasa. Piyasa böyle istiyor ve büyük bir rekabet var. Diziler ardı sıra giriyor. İşte böyle genç oyuncularla falan filan biraz götürmeye çalışıyorlar. Doğru. Bizi de ilgilendirmez zaten. Sanat değil çünkü. Sinema sanatından değil o diziler. Oysa Batı'da iyi diziler yapıldı. Sanat değeri olan, kalıcı, yani üzerine doktora tezi yapılacak diziler. Gişe ise gişede yapan diziler. Yani sadece böyle 3-5 entelektüelin tatmin edecek şeylerden söz etmiyorum. Çünkü bazıları öyle savunuyorlar kendini. Yani sen oturmuşsun, sen beğensen ne olur, beğenmesen ne olur diyor. Eleştirmenleri pek sevmezler. Ben şeyden rahatsız oldum. Sözlerini size hatırlatmak isterim. Kakafoni var. Ritimle uyumsuz. Hiçbir idesi yok. Yani olur mu hocam siz görememişsiniz. İşte şey bakıyorsunuz filan diyebilirsiniz. Hakikaten çok sevmek için defalarca dinledim. Sürekli sözlerle müzik arasındaki uyumsuzluğu e, belki gider ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dinleyişte gider diye bekledim. Hiç gideceği yok. Yani malzeme bu ve çok özensiz. Yani hiç mi Fazıl Bey'in bir dostu yok? Bir iki kişiye hiç mi okutmaz? Hiç mi dinletmez? Ben bunu anlamam. Yani başkalarının görüşüne yani ne diyorsunuz filan diye taslak, bunun bir taslak olduğunu kabul etsek e, ne olurdu sanki? Ama işte özgüven buna yol açıyor. Şimdi ben sözlerini okuyayım. Yani bunu müziğinden bağımsız, bestesinden bağımsız okuyalım. Şeyi tahmin etmeye çalıştım. Önce sözleri yazdı, sonra bu sözlere mi müziği giydirmeye çalıştı? Yoksa müziği yazdığı sözleri mi? Şimdi önce müzik, yani beste önce gelse söz daha iyi yazılabilirdi. Yani bunu herkes yapar. Piyasadan eee, bu işlerle ilgilenen hem de yani merdiven altı demeyeyim ama yani biraz eğitimli, edebiyat şeyi olan, nosyonu olan biri eee, çok daha ciddi bir içerik buna sözsel içerik kazandırabilirdi. Şimdi ver diye başlıyor. Ver elini, ver, ver elini, yıkalım karanlığı. Dinleyin bakalım kakafoni var mı yok mu? Yıkalım karanlığı, yıkalımı nasıl telaffuz ediyor? Şimdi şöyle bir e, yani bunun nasıl okunacağını, halkın bunu nasıl tekrarlayacağını, nasıl düşünmezler yani. Gel küçük sevinçler. Bir kere küçük sevinç. Ç harfleri, Ü, İ, E harflerinden bile o kakafoni çıkıyor. Zaten onu duyamıyorsunuz bile koro onu söylerken. Gel küçük sevinçler duyalım, kedere inat. Ya ben bunu şeysiz e, şiir düzeyinde bile okuyamıyorum. Gel küçük sevinçler, gel küçük sevinçler. 3 defa de bakalım. Küçük sevinçler, küçük sevinçler. Duyalım kedere inat. Niye Arapça kelime geldi? Küçük var orada, sevinç var. Keder niye? İnat niye? Şimdi bak devam edelim. Gökyüzünden, sevgiden söz edelim. Söz edelim. Şimdi bunu dinleyin bakalım o söz edelim nasıl çıkıyor.
Neden söz edeceğiz? Gökyüzünden, sevgiden söz edelim. Türküler söyleyelim. Söz edelim, söyleyelim. Ya şiirle hiç mi uğraşmadınız ya? Hiç mi uğraşan bir dostunuz yok? Fazılcığım olmaz bu, böyle olmaz. Bunu bir daha yazmayı deneyelim deselerdi. Ne olurdu? Şimdi şurada sorun yok. Aksın, dolsun yüreğimize yarınların ışığı. Onu da yarınlar diye mi telaffuz ediyorlar, yarınlar diye mi? O hadi başka bir şey, bahsi diğer. Daha ne bekliyorsun? Ver, 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 ver elini. Ee, metnin en e, kötü yazılmış ne diyelim bölümü. Oysa en öne çıkarmaya çalıştığı şey e, bölüm burası. Hani şimşek, şimşek, şimşek diye nakarat geliyor. Arkadan göğün mavi şimşeği atamın gözlerinde. Ya yani buradan dinletmek isterim. Bunu dinlete dinlete e, anlatmak isterim aslında ama gerek yok bu kadar şeye. Göğün mavi şimşeği atamın gözlerinde. Ya açın orayı 2 defa, 3 defa dinleyin. Atamın olmuyor. Aynı şeydeki yıkalımdaki gibi. Yıkalım karanlığı. Şimdi tabii bir ayıp olur. Edebe de mugayir olur. Yani nasıl söylenir bu? Türkçe'de bunlar nasıl ifade edilir? Yani bu güçlü bir edebiyat ve şiir bilgisiyle ancak anlaşılabilir. Olmaz. Yani 23 Nisan Marşı bile olmaz yani. Yani çocuklara yazık derim yani. Bir de Cumhuriyet. Toprak gülsün, gök tutuşsun, güneş yansın, dünya dönsün. Öyle demiyor. Güneş yansın, dönsün dünya. Böyle yapınca biraz daha mı iyi oluyor? Hayır. Güneş yansın. Bir de orayı dinleyin bakalım. Güneşten sonra güneş yansın. Bakın daha hiç anlama girmedim. Güneş yansın ne demek demedim. Gök tutuşsun, toprak gülsün. Hadi bunlar amatör böyle şairane şeyleri, pastişleri. Daha nice nice yüzyıllara dönsün dünya. Son satır. Şimdi ben buradan hikmet çıkarmaya çalışsam, yani zorlasam, bütün yeteneklerimi kullansam, yani burada böyle diyor ama arkadaşlar, bak ama niye güneş yansın demiş. Dönsün dünya diyor. Galileo atıf var. Yaşamdaki, doğadaki zor filan falan köpürtebilirsiniz bunları. Ama en sonunda akıllı biri şu soruyu soracak. Ne söylüyor bu? Bu metin bana ne söylüyor? Bütününde ne söylüyor? Parçalarında ne söylüyor? Bakın nasıl söylüyor? Ya mesela Z kuşağı rapçi gençlere yazdırsalardı daha iyiydi. Şimdi tabii bunları biraz şeyden bahtsızlığımız nedeniyle arkadaşların şeyleri olarak, arayışlar olarak bir latife olarak kabul ediyorum. Ama gel küçük sevinçler duyalım, kedere inat. Olmaz, böyle bir cümle olmaz yani. Gel küçük sevinçler, gel küçük sevinçler. Ya, Türk ağzı diye bir şey var. Yani dediğim gibi biraz şiir bilgisi. Biraz şiir bilgisi. Diyeceksin ki Dücane Bey ben sizi susuz götürürüm, susuz getiririm. Vallahi doğrudur, olabilir. İyi bir şiir okuyucusu olabilir Fazıl Bey. Bilmiyorum. Yani doğrusu çok yakından tanımıyorum.
Yani şeyini takip etmedim. Neler bilir, nelerle ilgilenir filan. Ama şiir okumak başka, yazmak başka. Diyeceksiniz ki bu şiir değil bir kere. Bu marş sözleri. İyi de ama yani burada bildiğimiz anlamda cümleler yok. Sözcükler var. İyi ama ben zaten sözcüklere bile daha gelmedim. Harflerdeyim, hecelerdeyim. Yani gel küçük sevinçler duyalım kedere inat. Ben ne diyorsun arkadaş sen demiyorum ki. Yani küçük sevinçler. Şimdi bütün bunları niye yapıyorum, bu zahmete giriyorum? Ritim ve melodiyle bunlar savaş içerisinde, kan, revan içinde kalmış. Niye bu kadar içerikle onun akışı arasında büyük savaş var? Yani bence melodi de az çalışılmış, hızlıya getirilmiş. E, güfte anlaşılsın diye güfte diyorum. Yani marşın sözleri hiç çalışılmamış. Yani zannediyorum evde ya da yakında bir iki komşu filan hafif biraz böyle e, yani bir liseliye bile okutsaydınız muhtemelen bunların bir kısmını fark ederdi. Ama edebiyatçı dostlarınız vardır muhakkak. Ne dersin diye sorabileceğiniz birileri zor mu? Bu Cumhuriyet'in 100. yıl marşı. Yani 10. yıl var. Bir de muhteva bekleriz, içerik bekleriz. Yani bize bir şey söylemeliydiniz. İlminizde değil ama irfanınızla, aklınızda değil ama sezginizle. O sanatçı sezginizi ülkenin ihtiyacı olan temel değerlere dikkat çekebilirdiniz. Bu hassas zamanında baharda tarlada Akira Kurosawa'nın filmlerinde vardır öyle sahneler. Yaparken şarkılar söylerler filan. Yani bu lay 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 la olacak bir şey değil. Benim bunu konuşmaya değer görmem, acımasızlık yaptığımı düşünmüyorum. Biraz sert kabul ediyorum ama metin bunu gerektiriyor. Saygısızlığı hiç düşünmüyorum. Yani Fazıl Bey'i incitecek bir şekilde söylemiyorum. Muhtemelen umurunda da olmayacaktır. Sanatçı gururu diye bir şey var bilirim. O gururdan bende var daha fazla bilirim. Ama göğün mavi şimşeği atamın gözlerinde. Ya ayıp ya ataya haksızlık bu ya. Yani ben böyle bir yeteneğim olsaydı yazsaydım Atatürk'e bağlılığınızı biliyorum. Bağlılığınızı. Şöyle düşünürüm. Mustafa Kemal Atatürk bunu okusaydı ne derdi bu Türkçe için? Bu halk ne der? Yani en eğitimliden en eğitimsizine. Göğün mavi şimşeği atamın gözlerinde. Yani ne muhteşem bir benzetme mi diyeceğiz buna? Eğer melodisi ve ritmi bizi bizden alsaydı muhtemelen bunları söylemeye mecalimiz kalmazdı. 5 para etmez şarkı sözlerinin olduğu ben ne şarkılar biliyorum. Gözyaşlarıma mani olamıyorum. Yani sevdiğim kıza yapmıştım lise 2'de. Ya lise 1 ya lise 2'de. İşte böyle herkes hediyeleşti. Ben de ona bir plak hediye etmiştim. O zaman sınıftan. Tabii kimse kim bilmiyor da ama işte böyle o zaman ergenlik dönemi 15-16 yaşlarındayız. İlhan İrem'in bir e, şarkısı.
Babam dinledi evde. Sevgilisine şey diyor, bir ördek gibi havalanan, bir ördek gibi sesin. Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin. Oğlum dedi, ördek gibi mi? Şimdi bazı kelimelerin şeyi, fakat şarkı o kadar etkileyiciydi ki orayı hızlıca geçiyordum. Hatta öyle birkaç tane çok muhtemelen dinleyenlerin sevdiği, kenara koyduğu şarkılar var. Yani sözleri hakikaten kabullenilemez. Çok beceriksizce. Ama kulağınızı alamıyorsunuz şarkıdan. Ve o sözleri önemsemiyorsunuz. Bazen söz de mükemmel olur. Yani güfte de mükemmel olur, beste de. O zaman tadından yenmez. Ama işte birbirinin açıklarını kapatması lazım. Fakat bu bir eğlence amaçlı falan değil ki. Bu bir ulusun, bir devletin, bir cumhuriyetin 100. yıl dönümü. Ve yaralı bir cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz. Yaralı. Çok şükür can çekişiyor falan gibi böyle belagatın şeyine kaptırmayacağım kendimi. Ama yaralı biliyorum. İncinmiş bir cumhuriyet. Eksikleri, kusurları olan bir cumhuriyet. Bizim sadece cumhuriyete değil, daha iyi bir cumhuriyete ihtiyacımız var. Mesela daha demokratik bir cumhuriyete. O hayallerimizi, düşlerimizi burada görmemiz gerekmez mi? Bir kısmına imalar. Var ya denebilir. Daha ne bekliyorsun? Ver elini. Ama daha nice yüzyıllara. Nice yüzyıllara. Bu vurgu mu şimdi? Daha nice. Yani Türkçe mi bitti? Türkçenin sözcüklerine kıran mı vurdu? Daha nice istediğiniz ses aralığını dolduracak bizim edatlarımız yok mu? Sıfatlarımız yok mu? Dönsün dünyadan daha akılda kalabilecek bir çift kelam edemez miydiniz? Gökyüzünden, sevgiden söz edelim, türküler söyleyelim. Evet, çok bile konuştum. Ama dediğim gibi sanatçılar bir yapıtla yargılanmaz, haksızlık olur. Hatta yazarlar, şairler. Balzac'ın dediği gibi, sayın ben Fazıl Say'ı e, insan onu bütün eleştirilerden muaf tutar. Bir sanatçıya böyle bir yapıda imza atmak bile yeterlidir. Orada da çok kötü ifade bozuklukları var ama yani tanrısal ilham gelmiş yani. Tüyleriniz ürpermeden dinleyemezsiniz. Bu olmamış. Kullanılan dil çok kötü. Melodi dediğim gibi kulak karar verir. Benim kulağım hiç iyi not vermedi. Fakat içerikle biçim arasında bu kadar savaş olmamalıydı. Yapıt kan revan içinde kalmış. Ve bunu halk zaten telaffuz edemez, söyleyemez. Hiç kimse gel küçük sevinçler duyalım, kedere inat. Ya bunu biraz Türkçe söyleseniz olmaz mı? Olmaz mıydı yani? Göğün mavi şimşeği atamın gözlerinde. Şimdi bunu söylüyorum. Haksızlık ettiğimi düşünenler olabilir. Eleştiri biraz hakikaten acımasızlığa varabilir fazla konuştukça.
bundan kaçınıyorum. Hiç kimseyi incitmek için söylemiyorum bu sözleri. Ama çalın ve metni yazılı bir metinden takip edin. Yani bu dediğim yerlerde bu sözlerle müzik arasındaki çatışmayı zannediyorum siz de göreceksiniz. Evet, bence kifayeti müzakere denir. Bu kadar yeterli. Ama ben dediğim gibi bu ülke için daha iyi gelecekler hayal eden bir arkadaşınız olarak diyeyim. Ben herhangi bir parti falan tutmam. Siyasi kimliklere, tavırları, sözleri, davranışları, nezaketleri ölçüsünce değer veririm. Ben adalet yürüyüşünde de çok yazmış, adalet konusunda çok yazmış bir düşünce adamı olarak hiç tereddütsüz destek vermiştim. Kusurları olmadı mı? Bence daha celalli olmaya onu yönlendiren danışmanlarının daha az ciddiye alması gerektiğini çok düşünmüşümdür. Yani tabiri caizse Kılıçdaroğlu'nun eğer bir karizmadan söz edilirse celallendiğinde değil, sakinleştiğinde o karizmanın ortaya çıkacağını, tam tersine celallendikçe kendi vasıflarından bazılarını yitireceğini düşünerek izlemişliğim vardır kendisini. Ama son bu bütün üyeleriyle bence iyi bir sınavdan geçiyorlar. Gayet bilgece, sabırlı bir şekilde. Ülkenin bence değişmeye değil dönüşmeye ihtiyacı var. Ben hiç tereddütsüz en başından beri parlamenter rejime inanmış bir adamımdır. Ne derlerse desinler. Dağdaki çobanla benim oyun bir mi? Krizleri bana da gelmiyor değil zaman zaman. Ama ben biliyorum bütün yurttaşların oyları eşittir. Ülkenin ortak tini yani ortak iradesi, ortak istenci hangi seviyedeyse biz yöneticilerimizi o şekilde seçeriz. Halkımızı çok öyle aydın kibriyle küçümsemeye gerek yok. Hiç belli yapmaz. Yani depremde eşitlendik. Yani Tanrı önünde eşitleniriz. Büyük felaketler karşısında eşitleniriz. Ben halkın bu seçimlere yüksek bir eşitlik duygusuyla gireceğini varsayıyorum ve hayırlı olmasını umut ediyorum. Yani sandıktan ne çıkarsa çıksın artık ona yapabilecek bir şey yok. Kendi kanaatlerim de var, kaygılarım da var. Ama şimdi kaygıları paylaşmanın zamanı değil. Biraz daha olumlu, biraz daha sakin ve sabırlı olmalıyız. Ben sadece çok yoruldum. Hakikaten çok yoruldum. Yani hep derim benim saplantılarım vardır. O yüzden kaç yıl ömrüm var bilmiyorum ama son günlerimi biraz daha sakin, paylanmadan, bağırıp çağıran siyasetçiler duymadan geçirmek istiyorum. Birbirlerine bağırsınlar. Ama halka elde var bir cepte keklik gibi bakmasınlar. Ben ne halt edersem edeyim halk bana vermeye mecbur, oy vermeye mecbur diye düşünen siyasetçilerden kurtulmak gerekir. Hiç kimseye mecbur değiliz. Hiçbirisi babamızın oğlu değil. Onların paralarını hem de çok bolca verdik. 7 sülalelerine yetecek kadar
Onları besledik. Bütün siyasetçiler için söylüyorum. Hiçbiri bedava bizim kara kaşımız için oralara gelmiyorlar. Ama halka hürmet etmek zorundalar. Farklılıklara hürmet etmek zorundalar. Kutuplaşmaktan bıktık. Bu kutuplaşma siyasetinden bıktım. Yani çatık kaş görmek istemiyorum. 3-5 yıl yeter. Sonrası artık yani bu ülkede iktidarın değişebileceği, demokratik yollardan değişebilmesi çok önemli. O yüzden 14 Mayıs yani şu partinin, bu partinin, şu işte ne deniyordu? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Hangi ittifak kazanacak? Hangi cephe kazanacak? Bu ikincil bir meseledir. Önemli olan demokratik işleyişin kesintiye uğramaması ve demokratik yollardan iktidarın zorlanması, eleştirilmesi ve değiştirilmesidir. Ve partili olmayan bir cumhurbaşkanının ne kadar değerli olduğunu bu ülke halkı anlamıştır. Ben bütün herkesin cumhurbaşkanına hasretim. Bütün ülkenin cumhurbaşkanına. Bir partinin cumhurbaşkanı değil, bütün ülkenin cumhurbaşkanı olmayı vaat edebilecek birine. Umarım bu sefer yanılmayız. Fazla politik tarafa da gitmesin bu konuşma. Yine kimyamız bozulmasın. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tekrar iyi bayramlar. Nice güzel bayramlara. Sağlıkla, huzurla, kardeşçe. Bir de bu dönem bir şey daha değerini anlamamızı sağladı. Yaşamda düşlemek ne kadar güzelmiş değil mi? Yalan da olsa iyi bir gelecek düşlemek insanı mutlu ediyor. Uzun zamandır düşleme yeteneğimizi bile yitirdik. Yani hepimiz telaffuz etmesek bile biraz kaderci olduk. Belki şimdi hafif daha iyisini düşleyebiliyoruz. Tamamımız mı? Bilmiyorum. Özellikle deprem bölgesindeki insanlarımız çok zor bir dönem geçiriyor. Onlar unutuldular şimdiden. Bence demokratik kanallar çalışsaydı unutulmazlardı. Şimdi her şey devletin kontrolünde. O zaman bizim konuşmamıza ne gerek var? Devlet baba hallediyordur herhalde deyip herkes işine bakıyor. Ama bu o yöre halkının, o bölge halkının acılarını azaltmıyor. Çünkü sıkıntıları duyuyoruz. Tekrar iyi geceler diliyorum.